Sen, evet tam şu an bu ses kaydını dinleyen sen, şu an kulaklıklarını takmış ya da hoparlörünün sesini açmış bir şekilde bu sözleri duyuyor olman, sence tamamen senin kendi özgür iradenin bir sonucu mu? Çok iddialı bir giriş oldu bu. Yani iddialı ama sormamız lazım. Belki de birkaç dakika önce duraksadın, hani acaba dinlesem mi diye düşündün ve evet, dinleyeceğim kararına vardın. Peki ya bu karar aslında sana ait değilse? İşte bütün mesele bu aslında. Ya büyük patlamadan beri tıkır tıkır işlemekte olan devasa, kaçınılmaz bir kozmik domino diziliminin sadece minik bir parçasıysan. Yani buraya gerçekten kendi seçiminle mi geldin, yoksa evrenin en başından beri bu saniyeyi tam da bu şekilde yaşayacağın atomlarının dizilişine kadar belli miydi? İnsan zihninin sınırlarını en çok zorlayan o karanlık sulara dalıyoruz bugün. Aynen öyle. Bir yanda her şeyin fiziksel ve mantıksal bir nedeni olduğu fikri var. Diğer yanda da kendi hayatımızın, kararlarımızın direksiyonunda olduğumuz o güçlü his var. Bu iki zıt kutup yüzyıllardır zihinleri meşgul ediyor. Çünkü birini kabul ettiğimiz an diğerinden mecburen vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Kesinlikle. İkisini aynı anda barındırmak çok zor. Bugün önümüzde bu devasa çatışmayı inceleyen inanılmaz geniş bir kaynak havuzu var. Reddit'teki 17 yaşındaki bir gencin meraklı sorularından tut, antik Yunan filozofu Demokritos'a kadar uzanıyor. Hume, Spinoza, modern kuantum fiziği, gerçekten devasa bir yığın var masamızda. Ama baştan anlaşalım, meseleyi sadece tozlu sayfalarda bırakmayacağız. Antik çağın sokaklarından modern laboratuvarlara kadar uzanıp eylemlerimizin ardındaki o görünmez ipleri takip edeceğiz. Görevimiz net, özgür irademiz bir yanılsama mı, yoksa bu nedensellik kafesinden kurtulmanın bir yolu var mı? Bunu sentezlemek. Harika bir görev bu. İşin ilginç yanı, bu tartışmanın kökleri düşündüğümüzden çok daha eskiye dayanıyor. Her olayın bir amacı olduğuna inanılan o eski dünyaya gitmemiz lazım. O zaman antik Yunan'a dönüyoruz, değil mi? Evet, oradan başlamak en mantıklısı. O dönemin zihniyetini anlamak çok kritik çünkü insanlar doğadaki her olayı bir amaca bağlıyordu o zamanlar. Genellikle de tanrıların niyetine. Yani her şeyin arkasında ilahi bir plan var gibi bir düşünce. Aynen öyle. Teleolojik evren anlayışı diyoruz buna. Mesela yağmur yağıyorsa Zeus ekinleri sulamak istediği içindir ya da deprem oluyorsa Poseidon sinirlenmiştir falan. Doğanın kendi başına işleyen, kör ve mekanik bir sistem olduğu fikri ortada hiç yok. Ta ki Demokritos adında bir adam çıkıp bütün bu ezberleri bozana kadar. Evet, sahneye Demokritos çıkıyor. Ya onun memleketi Abdera'da geçen öyle bir hikaye var ki kaynaklarda, bu değişimi muazzam bir şekilde özetliyor. Düşünsene, antik Yunan'dayız, şehirde tanınan kel bir adam, güneşli bir günde yolda yürüyor. Çok sıradan bir an. Tamamen sıradan. Ve aniden gökyüzünden adamın kafasına devasa bir kaplumbağa düşüyor. Yok artık diyeceğim bir olay. Adam oracıkta ölüyor tabii. Halk anında etrafına toplanıyor. Hani fısıltılar, çığlıklar falan birbirine karışıyor. İşte bu kesinlikle tanrıların bir cezası demeye başlıyorlar. Adam kim bilir gizlice ne günah işledi de Zeus onun başına gökten kaplumbağa yağdırdı diye konuşuyor herkes. Burada büyüleyici olan şey şu, aslında toplumun refleksinin bu olması çok doğal. Açıklayamadıkları rastgele bir şiddet eylemini ancak ilahi bir adalet sistemiyle anlamlandırabiliyorlar. Bu onlara ciddi bir psikolojik rahatlama sağlıyor. Ama Demokritos olay yerine geliyor ve kalabalığın bu ilahi ceza teorisini elinin tersiyle itiyor resmen. Durumu tamamen mekanik bir soğukkanlılıkla çözüyor. Ne diyor peki kalabalığa? Diyor ki, hayır dostlarım, Zeus'un falan kızdığı yok. Bölgedeki kartallar kaplumbağaları avlar, ancak kaplumbağaların kabukları çok serttir, gagalarıyla kıramazlar. Bu yüzden kartallar kaplumbağayı gökyüzüne çıkarıp aşağıda gördükleri sivri kayalıklara bırakarak kabuğunu parçalama yöntemini kullanırlar. Tepemizde uçan şu kartal, bu zavallı adamın parlayan kel kafasını güneşin de yansımasıyla bir kaya zannetti ve kaplumbağayı oraya bıraktı. İnanılmaz bir gözlem. İşte bu kadar. İlahi bir mesaj yok. Sadece bir etki, bir de tepki var. Felsefe tarihinde atılmış en büyük adımlardan biridir bu. Demokritos, olayların arkasındaki amacı devreden çıkarıp yerine nedeni koyuyor. Yani az önceki örneğe dönersek, yağmur yağmasının amacı ekinleri büyütmek değildir. Nedir peki? Bulutlardaki su buharı yoğunlaştığı için yani sadece doğa yasaları gereği yağmur yağar.
Ekinler de sadece bu ıslak topraktan faydalanarak büyür, her şey zorunlu mekanik nedenlerin sonucudur. Tamam, hadi bunu biraz açalım çünkü Demokritos burada durmuyor. İşin beni uykularımı kaçıran kısmı da burası zaten. Demokritos, evrendeki her şeyin gözle görülmez, bölünemez parçacıklardan, yani atomlardan ve bu atomların boşluktaki hareketlerinden oluştuğunu söylüyor. Evet, o döneme göre devrim niteliğinde bir fikir. Kayalar, ağaçlar, gökyüzündeki kartal, hepsi atom, hatta ruhumuz, zihnimiz bile atomlardan oluşuyor ona göre. Sadece biraz daha pürüzsüz, yuvarlak atomlardan. Maddeci bir yaklaşımla zihni de fizikselleştiriyor yani. Aynen öyle. Peki, eğer durum buysa, yani zihnim de fiziksel bir materyalse, devasa bir bilardo masasının üzerindeki toplardan ne farkımız kalıyor? İstekka vurulmuş ve ben sadece o çarpışmaların belirlediği açılara göre hareket edip düşünüyorsam, hani ben seçtim demenin bir anlamı var mı? İşte psikolojik determinizmin temeli tam olarak bu can alıcı soruya dayanıyor. Değil mi? Evet, fiziksel dünyada bir bardağın yere düştüğünde kırılacağını veya bir atomun diğerine çarptığında hangi yöne sekeceğini fizik yasalarıyla açıklıyoruz. Peki beynimiz de etten, kandan ve kimyasal reaksiyonlardan oluşuyorsa neden fizik yasalarından muaf olsun? Zaten mantıken olmaması gerekir. Kesinlikle. İç dünyamızın bu mekanik işleyişin dışında bağımsız bir ada olduğunu varsaymak bilimsel olarak çok zor. Bu düşünce sadece benim değil, belli ki pek çok insanın kafasını kurcalıyor günümüzde bile. Kaynakları tararken bir forumda 17 yaşındaki bir öğrencinin Reddit'te açtığı bir başlığa denk geldim. Ne sormuş tam olarak? Biyolojik olarak genlerimin beni etkilediğini anlıyorum diye yazmış. Çevresel faktörlerin, ailemin bana öğrettiklerinin de kararlarımı şekillendirdiğini görüyorum. Ama psikolojik determinizm nedir? Düşüncelerimin kendisi nasıl önceden belirlenmiş olabilir diyor çocuk. Çok haklı bir isyan aslında. İşte tam bu noktada tıkanıyoruz bence. Kendi iç sesimi, o anlık aklıma gelen fikri ben yaratmıyor muyum? O gencin sorduğu soru psikolojinin kurucu babalarının da günlerce üzerine tartıştığı bir konu. Şunu anlamamız lazım. Bir düşünce boşluktan, hiçlikten var olmaz. Yani durduk yere aklıma bir şey gelmiyor mu diyorsun? Gelemez. İster Freud'un bilinç dışı teorilerine bak, ister davranışçıların koşullanma mekanizmalarına bak. Şu an aklından geçen herhangi bir düşünce, bir saniye önceki düşüncenin, çocukluğunda yaşadığın bir travmanın, hatta o an odadaki ışık miktarının veya kanındaki şeker oranının zorunlu bir sentezidir. Ya inanılmaz. Yani ben akşam yemeğinde makarna yerine salata yemeği seçtiğimde bunun sağlıklı beslenme irademden değil de o anki biyolojik yapımın, geçmiş reklam izleme alışkanlıklarımın falan ortaklaşa beni o karara itmesinden kaynaklandığını söylüyorsun. Aynen öyle. Bunu büyük resimle bağdaştırırsak, İskoç filozof David Hume meseleye tam da buradan yaklaşıyor. Nedenselliğin o görünmez bağlarından. Hume'u çok severim. Hiçbir fark yoktur. Şans veya tesadüf diye bağımsız bir güç bulunmaz evrende. Biz sadece işleyen çarkları tam olarak göremediğimizde adına şans der geçeriz. İşte işler tam burada gerçekten ilginçleşiyor bence. Hume'un bunu anlatmak için kullandığı o yumurta analojisine bayılıyorum. Harika bir örnektir o. Dinleyicinin gözünde canlanması için biraz detaylandırayım bunu. Önünde 11 tane yumurta var diyelim. Dışarıdan hepsi birbirinin tıpatıp aynısı. İlkini kırıyorsun, taptaze. İkincisi taze. 9. yumurtaya kadar hepsi mükemmel çıkıyor. Tabii beklenti oluşmaya başlıyor. Aynen. 10. yumurtayı kırıyorsun, simsiyah, bozuk bir yumurta. Şimdi sıra 11. yumurtada. Eline aldığında onun içinden ne çıkmasını beklersin? Büyük ihtimalle taze ve iyi çıkmasını, değil mi? Evet, zihnimiz hemen bir genelleme yapar ve iyi bir sonuç bekler. Ancak Hume bunun saf bir mantıksal zorunluluk olmadığını söyler. Mantık değilse nedir peki? Bu bizim alışkanlıklarımız ve deneyimlerimizdir. Doğanın belli bir düzen içinde işlediğine inanmaya programlıyız biz. Custom veya experience der o buna. Ve bence Hume'un asıl zekası bu beklentiyi insan davranışlarına uyarlamasında yatıyor. Nasıl yani? Mesela çok sakin, yıllardır tanıdığım bir arkadaşım var diyelim. Bir gün aniden masaya yumruğunu vurup bağırarak odayı terk etse. Ben ona bakıp da işte bak insan makina değil, özgür iradesini kullandı ve nedensellik zincirini kırdı demem. Ne dersin peki? Acaba iş yerinde bir problem mi yaşadı, gece kötü mü uyudu derim. Mutlaka bir sebep ararım arkasında. Çok doğru.
Çünkü insan zihninin de bir yumurta gibi veya ekinlerin büyümesi gibi belirli yasalara tabi olduğunu içgüdüsel olarak biliriz aslında. Davranışlarda bir tutarsızlık gördüğümüzde bunu özgür iradeye yormayız. Bunun yerine benim bilmediğim gizli bir neden var deriz. Hume'un felsefesinde bu gizli nedenler, yani secret causes, determinizmin asıl kalesidir. Dönemin düşünürlerinden Collins'in cep saati örneği bu gizli nedenler fikrini çok netleştiriyor kaynaklarda. Bir saat mekanizmasına dışarıdan baktığında sadece düzenli bir şekilde dönen akrep ve yelkovanı görürsün. Sorunsuz çalıştığını düşünürsün. Eğer saat aniden yavaşlarsa veya durursa, saat kendi iradesiyle durmayı seçti demezsin herhalde. Tabii ki demem, bozuldu derim. Kapağın altında o göremediğin minik çarkların arasına bir toz zerresinin sıkıştığını düşünürsün. İşte insanların tutarsızlıkları, ani duygu değişimleri ya da rastgele verdiklerini sandıkları kararlarda tamamen böyledir bence. Aynı bir saat gibi. Kafatasımızın altında, bizim bile her zaman farkında olmadığımız o mikroskobik toz zerreleri, gizli zihinsel çarkları döndürüyor ya da durduruyor. Buraya kadar çizdiğimiz o katı determinist tablo var ya, bu aslında 19. yüzyılda Laplace'ın şeytanı olarak bilinen düşünce deneyiyle zirveye ulaşır. Oo evet, Laplace ve onun o meşhur teorisi. Pierre-Simon Laplace, evrendeki her bir atomun şu anki konumunu ve hızını bilen süper zeki bir varlık, yani bir şeytan hayal eder. Eğer böyle bir zeka varsa ve fizik yasalarını kullanabiliyorsa, evrenin 1 saniye sonrasını da 1000 yıl sonrasını da kusursuzca hesaplayabilir. Her şey önceden belli yani. Tamamen. Bu sistemde senin yarın ne yiyeceğinden tut, 10 yıl sonra kimi seveceğine kadar her şey büyük patlama anında zaten matematiksel olarak mühürlenmiştir. Havaya atılan paranın sonucunun bile önceden belli olduğu bir katılık bu. Ya işte ben tam da bu kusursuz saat mekanizmasına ikna olmuşken, teslim bayrağını çekmişken, masamızdaki kaynakların arasından 20. yüzyıl fiziği fırlayıp her şeyi alt üst ediyor. Kuantum mekaniği sahneye giriyor. Evet, Laplace'ın ve Newton'un o tıkır tıkır işleyen, önceden tahmin edilebilir evreni modern laboratuvarlarda büyük bir duvara tosladı. Eğer evren büyük ölçekte bir bilardo masasıysa bile, mikroskobik ölçekte işler hiç de öyle yürümüyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Kuantum dünyası bizim sağduyumuza tamamen meydan okur. Klasik determinizmi temelinden sarsan şey, atom altı parçacıkların belirli bir nedene bağlı olmadan sadece olasılıklarla hareket etmesidir. Bohr ve Heisenberg'in şu belirsizlik ilkesi falan. Kopenhag yorumu diyoruz buna. Bu yoruma göre bir elektronun nerede olacağı önceden kesin olarak bilinemez. Sadece nerede olabileceğine dair ihtimaller, olasılıklar hesaplanabilir. Olayın sonucunu belirleyen şey aslında gözlemcinin kendisidir. Ya bunun günlük hayattaki karşılığını düşünmek bile delice geliyor bana. Buzdolabı lambası analojisini ele alalım kaynaklardaki. En sevdiğim örneklerden biri. Newton'un dünyasında buzdolabının kapağını kapattığında içeride elmaların hala orada durduğunu ve ışığın söndüğünü bilirsin. Gözlemlemesen de gerçeklik orada katı bir şekilde var olmaya devam eder. Ama Kopenhag yorumuna göre buzdolabının kapağını kapattığın an içerideki ışığın kesin olarak sönük veya yanık olduğunu iddia edemezsin. O ışık sen kapağı açıp gözlemleyene kadar yanık olma ve sönük olma durumlarının üst üste bindiği bir olasılık bulutundadır. Süperpozisyon hali diyoruz buna. Gerçeklik ancak sen ona baktığında bir çöküş yaşar ve netleşir. Bu neden-sonuç zincirinin atom altı seviyede koptuğu anlamına gelmiyor mu? O zaman nedensellik çöktü, kuantum belirsizliği sayesinde nihayet özgür irademizi geri kazandık diyebilir miyiz? Sakin olalım, biraz yavaşlamamız gerekiyor burada. Einstein'ın bu yoruma ne kadar öfkelendiğini hatırlayalım istersen. Tanrı zar atmaz lafı buradan geliyor değil mi? Aynen öyle. Einstein, gerçekliğin bizim gözlemimize bağlı rastgele dalgalanmalardan oluşamayacağını savunmuştu. Hatta ilerleyen yıllarda David Bohm gibi fizikçiler daha da ileri gitti. Ne dediler? Kuantum dünyasının da altında bizim henüz bilmediğimiz, daha derin ve tamamen deterministik işleyen yasalar olabileceğini matematiksel olarak gösterdiler. Yani o gizli çarklar teorisi kuantum için de geçerli olabilir. Ama bir saniye. Diyelim ki Bohr haklı. Diyelim ki evrenin temelinde gerçekten saf bir askerilik var. Ve hiçbir gizli neden yok.
Her şey o belirsizlik üzerine kurulu. Bu beni özgürleştirmez mi sonuçta? Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor felsefi olarak. Kendine şunu sorman lazım. Rastgelelik, şans, gerçekten özgürlük demek midir? Bilmem. Yani değil midir? Diyelim ki beynindeki sinapsların ateşlenmesi kuantum dalgalanmalarına tamamen zar atışlarına bağlı. Eğer kararların senin karakterine, geçmiş tecrübelerine, inançlarına ya da değerlerine bağlı olarak değil de tamamen mikroskobik bir zar atışıyla ortaya çıkıyorsa, sen o kararın yazarı olabilir misin? Yani karakterim devre dışı kalıyor bu durumda. Kesinlikle. Birine tokat atmayı ya da sarılmayı seçmen sadece nöronlarındaki bir belirsizlikten, kuantum rastgeleliğinden kaynaklanıyorsa, sen özgür bir insan değil, kendi bedeninde hapsolmuş kaotik bir tutsaksındır sadece. Ah, evet. İşte taşların yerine oturduğu an burası benim için. Rastgelelik beni özgür kılmaz. Sadece öngörülemez bir deliğe çevirir. Tam olarak bu. Kaynaklarımızdaki Immanuel Kant'ı okurken biraz zorlanmıştım aslında ama şimdi ne demek istediğini tam olarak anlıyorum bu büyük aha anı sayesinde. Kant'ın o konudaki görüşü çok nettir. Diyor ki Kant, insanın eylemlerinin ahlaki bir ağırlığı olması için nedensellik zincirine ihtiyacımız vardır. Şöyle düşün, eğer parmağımı ateşe soktuğumda yanıp yanmayacağım kuantum olasılıklarına bağlı rastgele bir durum olsaydı, o ateşten uzak durma kararı almamın hiçbir anlamı olmazdı ki. Eyleminin bir sonucu olacağını bilmen lazım. Kararlarımın bir etki yaratabilmesi için eylemlerimin tahmin edilebilir sonuçlar doğuracağı, deterministik bir dünyaya muhtacım aslında ben. Hegel'in bu meseleyi yüzyıllar sonra nasıl özetlediğini hatırlayalım burada istersen. Özgürlük, zorunluluğun bilincidir der Hegel. Zorunluluğun bilinci. Harika bir laf. Rastgeleliğin hüküm sürdüğü bir evrende seçim yapılamaz. Ancak kuralları olan neden-sonuç ilişkisinin işlediği bir evrende o kuralları anlayıp onlara göre manevra yapabilirsin. İnsanın özgür olabilmesi için deterministik bir dünya şarttır yani. Uçurumdan atladığımda yer çekimi beni aşağı çekecektir. Hani bunu değiştirmeyi falan seçemem. Yer çekimi benim zorunluluğumdur. Ama bu zorunluluğun bilincinde olursam bir paraşüt inşa edebilirim ve o düşüşü bir uçuşa çevirebilirim. Özgürlük kuralları reddetmek değil, onları ustalıkla kullanmaktır aslında. Muazzam bir analoji bu, kesinlikle. Ancak bu noktada dinleyicinin aklında haklı bir soru belirebilir. Madem devasa, kuralları olan ve dışına çıkamadığımız bir makinenin içindeyiz, madem her şey bu büyük nedensellik ağının bir parçası, o halde insan bu makinenin içinde nasıl nefes alacak? Yani nasıl mutlu olacağız bunca zorunluluk içinde? Evet, bu katı evrende yaşam enerjimizi, neşemizi nasıl bulacağız? Makinedeki o neşe nerede? İşte bu soru bizi 17. yüzyıla, Hollanda'ya, Baruch Spinoza'nın o devasa felsefesine götürüyor. Bütün bu kaynaklar içinde beni şahsen en çok etkileyen kısım, Spinoza'nın etikasındaki yaklaşımı oldu. Felsefe tarihinin en büyük zirvelerinden biridir Spinoza. Spinoza belki de tarihin gördüğü en katı deterministlerden biri. Ama ulaştığı sonuç karanlık veya depresif değil. Tam aksine inanılmaz derecede huzur verici buldum ben bunu. Spinoza'nın evren modelini anlamak lazım burada. Onun sistemi tek ve sonsuz bir töz üzerine kuruludur. Latince Deus sive natura der buna. Yani Tanrı ya da doğa. İkisini aynı şey olarak görüyor. Kesinlikle. Onun sisteminde Tanrı, evrenin dışından dünyayı yöneten, kaprisleri olan, karar veren bir kral değildir, doğanın ta kendisidir. Fizik yasalarıdır, madde ve enerjinin bütünüdür. Her şey bu yapının içinden matematiksel bir zorunlulukla ortaya çıkar. Spinoza bunu geometriyle çok güzel açıklıyor aslında. Bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olması nasıl geometrik bir zorunluluksa, üçgenin kendi iradesiyle bu açıları değiştirmesi nasıl imkansızsa, evrendeki olayların da varoluş biçimi öyledir diyor. İnsanlar için de geçerli bu tabii. Tabii. Biz insanlar da evrenin dışında duran ayrıcalıklı krallar falan değiliz. Biz sadece bu devasa üçgenin içindeki minik açılarız. Onun birer parçası, yani modlarıyız.
Fakat Spinoza çok pratik bir düşünürdür. Bu zorunluluğun insanı pasifleştirmesine asla izin vermez. Felsefesinin tam merkezine Latince conatus dediği muazzam pratik bir kavram yerleştirir. Evet, Konatus ilkesi. Evrendeki her şey, bir taş, bir ağaç ya da bir insan, kendi varlığını sürdürmek ve hayatta kalmak için içsel bir eğilime, bir çabaya sahiptir der. Varoluşla diretme gücü yani. Ta kendisi. Spinoza'nın dehası bence şurada gizli. Duygularımızı o mistik, anlaşılamaz kaidelerinden indirip tamamen matematiğe döküyor adam. Diyor ki, duygular gökten zembille inen ruhsal sürprizler değildir. Her şey bu konatus etrafında şekillenir. Sevinç ve kederin matematiğini kuruyor resmen. Evet. Eğer karşılaştığın bir olay, okuduğun bir kitap ya da hayatına giren bir insan senin varoluş gücünü, hayatta kalma ve kendini gerçekleştirme kapasiteni arttırıyorsa, bu çabayı destekliyorsa bu sende sevinç yaratır. Joy dediğimiz şey. Evet, eğer seni zehirleyen bir ilişki yaşıyorsan ya da bedenini hastalandıracak bir şey yapıyorsan, sana engel oluyorsa bu varoluş gücünü azaltır ve keder hissetmene neden olur. Yani sevinç, venç ve der, bizim doğa yasaları içindeki hayatta kalma mücadelemizin, o deterministik evrenin birer barometresidir. Rastgele veya sihirli değiller. Harika bir bakış açısı bu. Neden sevindiğini anlamak, hangi mekanizmaların senin konatusunu güçlendirdiğini keşfetmek demektir. Bu kavrayışın kendisi bile insana güç verir, biliyor musun? Onu o kederin pasifliğinden kurtarıp aktif bir neşeye yönlendirir. Ya felsefe tarihinde karşılaştığım o muazzam dedikodu da tam bu noktada zihnimde yankılandı aslında. O anekdotu paylaşmadan geçemeyeceğim. Hangisi? Platon meselesi mi? Ta kendisi. Biliyor muydun? O büyük, yüce idealler filozofu Platon, bizim bölümün ta en başlarında anlattığımız materyalist Demokritos'tan o kadar nefret edermiş ki, onun tüm eserlerini, bütün kitaplarını toplatıp yaktırmak istemiş. Felsefe tarihinin en büyük düşmanlıklarından o. Platon'a göre her şey ideallerdi, tanrısal amaçlardı. Demokritos'un o tamamen maddi, belirlenmiş, doğa merkezli mekanik evren modeli Platon'a kelimenin tam anlamıyla dayanılmaz geliyordu. Platon anlamı göklerde, mükemmel formlarda ararken Demokritos maddenin çarpışan mekanik doğasında bulmuştu. Bu ikisinin anlaşması imkansız zaten. Bir de antik Yunan'da Herakleitos vardır biliyorsun. Her şeyin sürekli değiştiğini, nehirlerin aktığını, dünyanın kaotik ve başa çıkılmaz olduğunu düşündüğü için sürekli kötümserdir. Ona ağlayan filozof derler tarihte. Evet, meşhur Herakleitos. Demokritos ise tarihe gülen filozof olarak geçmiştir. Her şeyin nedenini anlayan Demokritos'un neden güldüğünü ben Spinoza'yı okuyunca çok daha iyi anladım. Neden sence? Olayların arkasındaki zorunluluğu görmek, sistemin nasıl işlediğini çözmek insana keder vermiyor ki. Aksine Spinoza'nın deyimiyle tanrısal bir neşe veriyor. Makinanın bir parçası olduğunu bilmek, o doğru çarklarla dönmeyi öğrendiğinde aslında dünyayı bir oyun alanına dönüştürüyor. Nedensellik zincirini kavramak bizi doğanın karşısında ezik bir kurban yapmaz kesinlikle. Aksine kendi eylemlerimizi, zaaflarımızı ve duygularımızı yargılamadan adeta bir mühendis gibi inceleme şansı verir bize. Evrenin kurallarını anlayan bir zihin, neye üzülüp neye sevineceğini de çok daha akılcı bir şekilde yönetebilir. Şöyle bir geriye çekilip masamızdaki tüm bu kaynak yığınına bir bakalım bence. Bugün gerçekten akıl almaz derinliklerde yüzdük seninle. Çok yoğun bir dalış oldu gerçekten. Abdera'da kafasına kaplumbağa düşen kel adamın trajedisiyle her şeyin nasıl mekanik olduğunu gördük önce. Sonra Reddit'teki 17 yaşındaki bir gencin sorusuyla psikolojimizin karanlıklarına, Freud'un bilinç dışına indik. Ve Hume'un o meşhur yumurtalarıyla aslında beklentilerimizin esiri olduğumuzu tartıştık. Laplace'ın şeytanıyla her şeyin hesaplanabilirliğini gördük, ardından kuantum buzdolabı lambalarında kaybolduk. Aynen öyle. Belirsizlik bizi özgür kılar mı diye sorduk ama Kant ve Hegel'le anladık ki nedensellik olmadan eylemlerimizin bir ağırlığı yok. Ve en sonunda da Spinoza'nın üçgenleri eşliğinde, o devasa evren mekanizmasının içinde kendi yaşam enerjimizi yani konatusumuzun nasıl bulacağımızı konuştuk. Özgürlük, kuralları yıkmak falan değilmiş. Hayır, o yasaları anlamak ve konatusumuzu artıracak şekilde kullanmaktır özgürlük.
Tüm bu farklı çağlardan gelen fikirlerin, determinist veya indeterminist, bilimsel teorilerin, sol veya sağ görüşlerin tek bir derdi var aslında. İnsanın evrendeki yerini anlamlandırmak. Kesinlikle. Felsefe sadece o tozlu raflarda kalan bir şey değildir. Dinleyicimiz için söylüyorum, yarın sabah kalkıp kahve içmeyi seçtiğinde ya da izlediğin bir filme sevindiğinde o basit reaksiyonun arkasında evrenin en başından beri süregelen devasa bir nedensellik zinciri var. Bu zinciri görmek hayatı yaşamayı zorlaştırmaz, onu çok daha derin ve bilinçli bir hale getirir. Ve şu an o devasa zincirin tam ucunda bütün bu atomların, geçmiş deneyimlerinin, okuduğun kitapların ve beynindeki o gizli kimyasalların kesiştiği yerde sen varsın. Sana söz verdiğim gibi bu derinlemesine analizi bitirmeden önce zihnine son kışkırtıcı bir tohum bırakmak istiyorum. Bakalım ne gelecek? Diyelim ki bundan 100 yıl sonra devasa, süper güçlü bir yapay zeka icat edildi. Bu makina bedenindeki her bir atomu, genetiğini, geçmişteki her deneyimini, bilinç dışı arzularını ve şu an beyninde dönen tüm o gizli nedenleri eksiksiz bir şekilde biliyor ve analiz edebiliyor. Modern bir Laplace'ın şeytanı diyorsun. Ta kendisi. Ve sırf sen bu kaydı dinlemeyi bitirdikten sonra koltuğundan tam olarak nasıl kalkacağını, odanın hangi köşesine bakacağını, canının ne çekeceğini, ne hissedeceğini ve saniyeler sonra aklına gelecek ilk düşünceyi %100 isabetle tahmin edip bir kağıda yazdı diyelim. Ürkütücü bir senaryo. O kağıtta yazanları harfiyen yaparken, kararın hala kendi içinden geldiğini, eylemlerinin tamamen sana ait olduğunu hissettiğin sürece, o kararın bir makine tarafından, daha sen düşünmeden önce hesaplanmış ve önceden belirlenmiş olması senin için gerçekten umurunda olur muydu? Bunu bir düşün. Bugüne kadarki en zorlu kaynak dalışlarımızdan birinin sonuna geldik. Bize katıldığın için teşekkürler.